Bilim, kurtarıcımız mı yoksa en büyük aldatmacamız mı? Günümüz dünyası sanki bu iki sorunun arasında sıkışıp kalmış gibi. Ya bilimin her soruyu cevaplayacağına gözümüz kapalı inanıyoruz ya da onun sadece bir güç oyunu olduğunu varsayıp her şeye şüpheyle yaklaşıyoruz. İşte felsefeci Susan Halk tam da bu iki aşırı ucun tehlikelerine dikkat çekiyor ve bize bambaşka bir kapı aralıyor. Gelin onun düşüncelerinin izini sürelim. Ama bu derin sulara dalmadan önce küçük bir hatırlatma. Kitap Felsefe'ye abone olursanız bu tür sorgulamaları hep birlikte yapmaya devam edebiliriz. İşte Harkow'un merkeze aldığı temel ikilem tam da bu. Ya her şeye inanacağız ya da hiçbir şeye mi? Harkow'a göre resim bundan çok daha karmaşık. Peki bu iki aşırı görüş hakikatin hangi can alıcı noktalarını görmezden geliyor? Peki nedir bu iki aşırı uç? Gelin bu tehlikeli ikileme biraz daha yakından bakalım. Susan Hack'e göre bilimi anlama çabamız ne yazık ki çoğu zaman bu iki hatalı kampın gölgesinde kalıyor. Thomas Sass'ın şu sözü durumu o kadar güzel özetliyor ki. İşte hem bilim karşıtı sinizm hem de bilimcilik tam da bunu yapıyor. Küçücük bir doğruyu alıp onu devasa bir yanlışa çeviriyorlar. İşte karşımızdaki iki kamp. Bir yanda bilimin de hatalar yapabileceği gerçeğinden yola çıkıp o zaman bilim tamamen yalandır, hepsi güç oyunudur diyen sinikler var. Diğer yandaysa bilimin o müthiş başarılarına bakıp hakikate giden tek yol budur, geri kalan her şey çöp diyen bilimcilik savunucular. Peki bu kavramları biraz daha açalım. Özellikle de Hack'in günümüz için daha sinsi bir tehlike olarak gördüğü bilimcilik nedir ne değildir gelin ona odaklanalım. Yani sinizm ne yapıyor? Bilim her şeye kadir değildir gibi aslında doğru olan bir noktadan başlıyor ama bunu öyle bir saptırıyor ki sonunda bilimin bilgi iddiası tamamen sahtedir, hepsi politikadır gibi tehlikeli bir yanlışa varıyor. Hani o meşhur deyişle banyo suyuyla birlikte bebeği de fırlatıp atıyor. Bilimcilik ise tam tersi. Madalyonun öbür yüzü. Bilimin o göz kamaştıran başarılarını alıyor, vay be diyor ama sonra bu haklı hayranlığı öyle bir abartıyor ki gerçek bilgiye ancak bilimle ulaşılır, felsefe, sanat hepsi boş işler noktasına geliyor. İşte Hack'e göre bugün asıl dikkat etmemiz gereken düşünce biçimi tam da Ve sakın bunu sadece akademik bir tartışma olduğunu düşünmeyin. Bilimcilik hayatımızın tam ortasında. Hangi soruları sormaya değer bulduğumuzu, hangi bilgi türlerine gerçek dediğimizi, hatta hayatlarımıza neyin anlam kattığını bile derinden etkiliyor. Bir nevi insan olmanın ne anlama geldiği konusundaki algımızı yeniden şekillendiriyor. Peki bilimciliğin bu kadar etkili olduğunu söylüyoruz da somut bir örnek var mı? Hem de nasıl? Gelin felsefe alanına nasıl sızmaya çalıştığına, yani kendi sınırlarını nasıl aştığına bir bakalım. İşte felsefenin içinde ortaya çıkan ve biz artık felsefeyi bilim gibi yapacağız diyen bazı akımlar, deneysel felsefe, doğallaştırılmış metafizik. Bu akımların ortak bir yanılgısı var. Felsefeyi adeta bilimin bir alt dalı, bir laboratuvarı gibi görmeye çalışıyorlar. Ama asıl hata tam da burada başlıyor. Felsefi soruların sadece ve sadece bilimsel yöntemlerle çözülebileceğine inanmak. Hack diyor ki, durun bir dakika. Felsefi bir soruyu çözmek sadece deney yapıp veri toplamak değildir. O veriyi yorumlamak, kavramları didik didik etmek, mantıksal argümanlar kurmak gerekir. Bilim bu denklemin önemli bir parçası olabilir, evet, ama denklemin tamamı asla olamaz. Habersakin şu sözü meselenin kalbine iniyor aslında. Diyor ki zihinle ilgili bazı sorular var, evet bunlar deneyime dayalı ama bu soruları alın çözün diye bilim insanlarına veremezsiniz. Neden mi? Çünkü zaten bütün bilimsel çalışmalar bu soruların çoktan cevaplandığını varsayarak işe başlar. Mesela bilimin kendisi dış dünya gerçektir veya mantık kuralları geçerlidir gibi felsefi temellere dayanır. Bilim bunları kanıtlayamaz, bunları varsayar. İşte bu varsayımları sorgulamak da bilimin değil felsefenin işidir. Ve işin en trajikomik tarafı ne biliyor musunuz? Felsefe tam da bilimin kendi içinde yayın yapma baskısı, fon bulma savaşları, sonuçlar tekrarlanamıyor gibi ciddi krizlerle boğuştuğu bir zamanda bilime özenmeye başlıyor. Bu biraz batmakta olan bir geminin kaptan köşküne hayranlık duymak gibi bir şey. Peki ne yapacağız? Bir yanda her şeyi reddeden sinizm, diğer yanda her şeyi bilime havale eden bilimcilik. Bu ikisinin arasında sıkışıp kalmak zorunda mıyız? İşte Hack'in önerisi tam da burada devreye giriyor. Bu iki aşırı ucun ötesinde, her türlü hakikat arayışına saygı duyan, daha bütüncül bir yol. Ama hemen söyleyeyim, Hux bize sihirli bir formül ya da kolay bir reçete sunmuyor. Çünkü kestirme yollar yok. İleriye giden tek yol, doğru bir ruhla, doğru bir zihniyetle girişilen hakiki bir soruşturma.
İster bilimde, ister felsefede olsun, zor sorular sabır ister, dürüstlük ister, entelektüel bir alçak gönüllülük ister. Unutmayın, kolay bulunan cevaplar genellikle yanlıştır. Peki nedir bu hakiki soruşturma ruhu? Aslında 3 temel ilkeye dayanıyor. Birincisi, dürüstlük ve alçak gönüllülük. Yani ne bildiğinin ve daha da önemlisi ne bilmediğinin farkında olmak. İkincisi, sabırlı çalışma. Kolay cevapların cazibesine kapılmadan, o zahmetli, o titiz araştırmayı göze almak. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, doğru araçları kullanmak. Her sorunun kendine özgü bir yöntemi vardır. Elinizde çekiç var diye her şeyi çivi olarak göremezsiniz. Ve bu felsefi yolculuğumuzu üzerinde düşünmeye değer bir soruyla noktalayalım. Bilimin her şeyi cevaplayabileceği konusunda bu kadar ısrar ederken, acaba sormayı unuttuğumuz, hatta sormaktan korktuğumuz hangi hayati sorular var? Belki de anlam, değer, amaç, adalet gibi insan olmanın en temel meselelerini göz ardı ediyoruzdur. Kim bilir, belki de en önemli sorular tam da bilimin sınırlarının bittiği yerde başlıyordur.